bazı kimseler Şeyh Efendi bana şu görevi verdi. Şeyh Nazım Hazretleri. Ve biz mürit olarak biz bu görevi üzerimize aldık, yerine getirmekle mükellefiz diyor. Şöyle bir bakıyorum. Aradan 15 sene geçmiş neredeyse. Öyle bir hareket yok. Öyle bir misyon ortada yok. Halledilmiş bir görev yok. Baş üstüne dediler ama orada kaldı. Yani o görev, o söz havada kaldı. Ve yerine getirilen bir söz yok. Koskoca Şeyh Nazım'a söz veriliyor ama tutulmuyor. Ama bize sohbet yapılıyor üstüne. Şeyh Efendi bize bu görevi verdi. Ama bir müddet sonra işte bunlar hepsi politikaya girer. Politikadır, dünyalıktır. Nefisle ilgili işlerdir. Nefesle değil. Biz Sufiyiz. Sadece Sufi olarak ibadetimizi, ya ibadetini yapmaktan kimse seni men etmiyor. En üst seviyede. Padişahlar hepsi emiren müminin. Politika mı yaptılar? Evet. Yeri geldi. Çünkü din siyasettir diyor. Hadis. En üst seviyede. Ve ona bakarsan ilk İslam devlet başkanı Peygamberimiz de salat selam olsun. Ne yaptı? Diplomati yaptı mı? Anlaşmalara imza attı mı? Krallara, kaiserlere elçi gönderdi mi? Gönderdi. O zaman peygamber de mi politika yaptı şimdi? Nasıl? Politika zaten bizim hayatımızın her anında var. Evde hanımınla politika yaparsın, strateji yaparsın, diplomati yaparsın değil mi? Siyaset yaparsın. Niye? Aman ha yanlış bir söz kullanırsam şimdi hışmına uğrarız hanımın diye. Bin bir türlü erkek takla atıyor evde diplomasi yap. Nasıl şimdi? Hangi stratejiyle, hangi politikayla ben bu hanımı şimdi şeyde tutabilirim? Öfkesini üzerime çekmem diye. Çocuk da öyle. Ha, bu strateji, bu diplomati değil mi? Siyaset değil mi? Siyaset her ortamda değişik konuşursun. Şahsi görüşmelerde değişik konuşursun. Duruma göre sen hal alırsın, tavır alırsın, siyaset ve strateji uygularsın. Ve diyorlar ki bu şeyhim diyenler, vekilim diyenler, İslam'da siyaset yok. Tarikatta sadece ibadet var, zikir var, namaz var. Politikadan uzağız, siyasetten uzağız, stratejiden uzağız. Yaşa ot gibi. Ne işe yararsın? Kimseye fayda olmuyor. O zaman şimdi Şeyh Nazım sana o görevi verdiğinde, o kişiye o görevi verdiğinde, sen o zaman bu hakareti o tarafa doğru gönderiyorsun. Yani diyorsun ki Şeyh Efendi siyaset ile uğraşmamızı istiyor, sufizmle değil. Şimdi Şeyh Efendi bizi sufizmden çekip politikaya mı atıyor? Asıl sufizm orada başlıyor. O yüzden hadis var ya, din siyasettir. Siyaset nedir? Duruma göre konuşmak, müdahale etmektir. Strateji üretmektir. Diyalog kurmaktır. Evet. Daha sayabilirim sabaha kadar. Açın bakın internetlere. Siyaset nedir? Siyaset olmayan bir hayatımız yok bizim. Her alanda siyaset yapıyoruz zaten. İş yerindeki arkadaşlara, patrona, okulda öğretmenle, dışarıda onunla bununla görüşürken, görüşmeler yaparken hep ona göre bambaşka bir siyasetle gidiyoruz, stratejiyle gidiyoruz. Farkında olmadan diplomati yapıyoruz. Kalpler kırılmasın. Değil mi? Yani orada huzuru sağlamak için, barışı sağlamak için bin bir tane laf cambazlığı yapıyoruz. Bunlar hepsi oraya girer. Onun için şeytan bir kimse görev aldıysa, Şeyh Efendi şu görevi al dediyse, aldım diye, aldım ben bu görevi Şeyh Nazım'dan aldım ya Şeyh Mehmet Efendi aldım ve biz bu görevi şimdi yerine getirmekle mükellefiz diye bir de sohbet yapıp da ilan verirsen, onda sen o sözlerin eğer uygulamazsan altında ezilirsin. O zaman sana kim ne kadar güvenecek? Diyorsun ki Şeyh Nazım bana bu görevi verdi, bu misyonu verdi ve biz bunu yapmakla mükellef istiyorsun ve yapmıyorsun. Ve artı yapmadığın gibi diyorsun ki bu şeyhin bana verdiği görev politikadır, siyasettir. Bizimle alakası yok, biz Sufiyiz. O zaman şeyh ne? Sufi değil mi? Sufi şeyhi değil mi? O zaman o sana yanlış bir iş mi veriyor?
Madem Şeyh Efendi sana o görevi verdi. Yapmaya mahkumsun, mecbursun, memursun. Ya da bu tarikatı anlamadın. Hiçbir şey anlamadın. Şeyh Efendi bana bunu yüzüme söyledi Şeyh Nazım Hazretleri. Hiçbir şey anlamadı bunlar. Ayberk Efendi dedi. Bunlar bir şey anlamadı dedi. Belli oluyor nerede anlamadıkları. Alıyor görevi. Aldım görevi diyor Şeyh Nazım'dan. Ve diyor ki mecburuz bu görevi, yani Şeyh bize bir görev verdi yapmaya diyor ve yapmıyor. Yapmadığı gibi bir de o görevi dünyalık olarak tasvir ediyor. Politik olarak tasvir ediyor. İlginç. He. Yani Farkında. bizim işimiz sufizm diyor. İyi de sufizmde bütün Osmanlılar sufiydi. Bütün Osmanlı 23 milyon kilometre kare sufiydi. Hepsi bir tarikat. Hep hareket halindeydi. Hep tarikat ehliydi hepsi. Şeyhsiz bir yer yoktu. Her yer şeyh doluydu. 124 bin şeyh ortalıklarda dolanıyordu. Çünkü arayan vardı, talip olan vardı. Herkes şeyh arıyordu kendine. Bütün şeyhler meydandaydı. Her köşede bir şeyh vardı neredeyse. Gerçek ama. Şimdiki her köşede şeyh var ya, bunlar hep sahte. Onun için onlar hepsi şimdi siyaset mi yaptı? Hepsi Osmanlıydı. Padişahlar şimdi Sufi değil miydi? Dünyalık mıydı? Ama bu bir suçlamadır. Bu bir suçlamadır. Hakaret. Yani sen Hakaret. krallarla, prenslerle, sultanlarla ilgilenirsen politikaya girmiş oluyorsun. Dünyalık işin içine girmiş oluyorsun. Sufizmden uzaklaşmış oluyorsun. Bu nasıl bir söz? Bir de peygamberlerin övülmüş saltanatı. Evet. Salat selam olsun. Peygamber Efendimiz övüyor. Bunlar sövüyor. Allah yardımcı olmasın. Allah ıslah etsin. Amin. Başka bir şey demiyorum. Ama ben etrafındaki o millete üzülüyorum. Koyun gibi de takip ediyorlar. Ters tarafa sürüklenir. Adam orada kendi ağzıyla video yapmış, koymuş. Çarşaf çarşafta dalgalanıyor video ortalıklarda. Diyor ki bana Şeyh Nazım bu görevi verdi. Yapmaya mecburuz diyor. Şeyh ne dediyse odur diyor. Vakit Mehdi zamanıdır diyor. Ve sözünü tutmuyor. Tutanı da politika yapmakla suçluyor. Dünyalıkla suçluyor. Tutanı da. Bu nasıl bir iş? Gaflet. O yüzden Şeyh Mehmet Efendi ne buyurmuştu? Herkes başındaki vekilin, ister şeyh sıfatı olsun, ister ne sıfatı olursa olsun, başındaki çobanın yaptığı icraata bakacak. Araştıracak. Doğru mu yapıyor benim başımdaki adam, yanlış mı yapıyor? Bizi yanlışa doğru mu götürüyor, doğruya doğru mu? Körü körüne inanma diyor Şeyh Mehmet Efendi. Başındaki adama körü körüne inanma. Körü körüne takip etme. Bak bakalım nereye götürüyor seni. Geçen sohbette de zaten söylemiştim. Yine söylüyorum. Hangi akıldan? Körü körüne takip etme diyor. Hı. Bak bakalım şeyhin iradesiyle mi yapıyor? Kendi iradesiyle mi? O zaman bakacaksın. Bir tane adam da çıkıp sormuyor o kişiye. Ya sayın şeyhim, sayın vekilim, neyse artık. Komutanım sen böyle dedin. 13 sene, 15 sene önce, şimdi böyle diyorsun. Hiç uydu mu? Hem Şeyh Nazım'dan görev aldım diyorsun. Yerine getirmiyorsun. Yerine getirilenleri eleştiriyorsun. Ve o görevi de alaşağı ediyorsun. Dünyalık görev. O zaman sen şeyhin sözüne ne kadar riayet ettin, ne kadar itaat ettin? Kendi söylediğin sözü kendin tutmuyorsun. Ben sana nasıl inanayım diye bir tane Allah'ın akıllısı da akledip sormuyor. Ya sen 13 sene önce böyle dedin, şimdi 13 seneden beri böyle diyorsun. Ya bir sorar insan ya. Sormazsa Bir alır karşısına, sen şimdi onu dedin, şimdi bunu diyorsun. Yani bir uyumsuzluk var. Allah hepsini ıslah etsin. Ben burada kimseyi kötülemek için, karalamak için bir şey söylemedim. Yapılan bir şey var. Çarşaf gibi de video dolaşıyor ortalıklarda. Bu şahsın videosu. Çarşafça dolaşıyor. Kendi kendini yalanlıyor. Yani üzüntülü tarafı o. çok üzücü. Evet. Ben uyarıyorum. Ya madem bir şey söyledin, bari çarşafça piyasada dolaştırma o videoyu. Kendi kendini yalanlıyorsun. Kendi kendini madara ediyorsun. Bari onu yapma. İsim vermiyorum.
Evet. İsim vermiyorum. Ama madem Şeyh Efendi bana bir görev verdi diyorsun. Öyle bir video yapıyorsun. İnternet sayfalarında dolaştırıyorlar. Ondan sonra da onun tam tersini söylüyorsun. Sana kim inanır ya? Ancak senin arkadan körü körüne gelen adam inanır. Dediğiniz gibi kör olmak lazım. Kör olmak lazım. Hı. O yüzden Şeyh Mehmet Efendi Hazretleri başındaki adama sözüne ve yaptığı işe bak. Bir sözüne bak, bir yaptığı işe bak. Tutuyor mu birbirini? Tutuyorsa sözüyle yaptığı iş, bak bakalım şeyhin sözüne uyuyor mu? Hepsi uyuyorsa tamam, onu takip et. Yani yaptığı iş, söylediği söz şeyhe uyuyorsa takip et. Uymuyorsa şüphe et. Ben size söylüyorum. Bende de bir yanlış görüyorsanız uymayan bana da gelin. Aybek Efendi, sen bir şey söylüyorsun ama yaptığın iş tam tersi. Deyin, bana da deyin. Çekinmeyin. Yok, Allah razı olsun. Her zaman diyorsunuz bize. Her zaman. Bakın bakalım Şeyh Efendi'den izinli mi yapıyorum işi, izinsiz mi yapıyorum? Her zaman diyorsunuz. Ha. Yani. Neden? Çünkü bizim yaptığımız, eğer biz acizane vekil ya da mürit fark etmez. Bizim yaptığımız her yanlış Şeyh Efendi'ye çünkü sıkıntı yapar. Biz şeyimize sıkıntı vermek için değil, Şeyh Efendimiz'i hoşnut etmek için mücadele vermeliyiz. Doğru. Allah anlayan kullardan eylesin. İnşallah Amin. o şahısları da artık şahıslar, onları da ıslah etsin. Gözlerini açsın, kalplerini açsın. Amin. Toparlasınlar kendilerini Amin. inşallah. Fatiha.